Whiteout Survival'da düşman kalesine dalıyorsunuz. Kahramanlarınız maksimum seviyede. Asker sayınız onlardan daha fazla. Ama savaşı yine de kaybediyorsunuz. Neden mi? Çünkü Whiteout Survival'ın size söylemediği ve o gizli savaş matematiğini ve formasyonun sırlarını aslında hiç bilmiyorsunuz. Eğer siz hala Güneş Ateşi Kalesi'ni ele geçirmeye ya da toplu seferberliklerde hala körü görüne 5 tane Jesse gönderiyorsanız baştan kaybettiniz. Bugün o yenilmez sandığınız rakipleri eyalet haritasından nasıl sileceğinizi konuşuyoruz. Hoş geldiniz ballarım. Hazırsanız başlıyoruz. Oyun içerisinde savaşırken temelde iki birliğin dümdüz kapışmasını izlemiyoruz. Formasyonlar hakkında her şeyi bildiğinizi mi sanıyorsunuz? 50-50 nişancı ağırlıklı, 60-40 mızrakçı veya 50-20-30 gibi dengeli kalıplar. Bunları neden kullanıyoruz? Bunu anlamak için oyunun arkasında dönen tur bazlı matematiği anlamamız şart. Whiteout Survival savaşları anlık bir çarpışma değil, tur bazlı bir satranç oyunudur. En öndeki piyadeleriniz tamamen bir etten duvar gibi hasarı emerken arka saftaki mızrakçı ve nişancılar turlar ilerledikçe kendi yeteneklerini tetikleyerek asıl bitirici hasarı vururlar. Her turun kendi içerisinde bir yetenek tetikleme şansı ve sırası vardır. Tüm bunları anladığımıza göre şimdi ölümcül kısma geçelim. Düşmanınızın formasyonunu okuyup ona göre counter rally tasarlamak bu işin sanatıdır. Hangi formasyon hangisini ezer? Bunlar bazen kafa karıştırıcı olabiliyor değil mi ballarım? Ama aslında çok basit. Diyelim ki düşmanımız defans formasyonunu 50-20-30 olarak ilerliyor. Onlara karşı tek bir devasa ordu göndermek yerine counter olarak iki farklı seferberlik oluşturuyoruz. Bunların birini 40-40-20, diğerini ise 30-20-50 formasyonuyla ayarlıyoruz. Bu iki rally aynı anda çarptığında o yıkılmaz sandığınız savunmanın nasıl çöktüğünü göreceksiniz. Dur bir dakika. İki seferberliği aynı saniyede nasıl vurduracağız dediğinize duyar gibiyim. Zamanlama her şeydir. Oyunda herhangi bir bölgeye, mesela Güneş Ateşi Kalesi'ne intikal ederken seferberlik oluşturduğunuzda sağ alt köşede süreyi net bir şekilde görebilirsiniz. Kendi konumunuza ve müttefiğinizin konumunuza bakıyorsunuz. Ve müttefiğiniz de size o seferberliğin ne kadar sürede intikal ettiğini söylüyor. Yani aradaki yürüyüş mesafesinin farkını hesaplıyorsunuz. Ve seferberlikleri tam o süre farkıyla art arda başlatıyorsunuz. Örnek veriyorum, benim intikalim 15 saniyede gidiyorsa ve yanımdaki çift rally açacak kişinin intikali 20. saniyede gidiyorsa ilk o açacak ve 5 saniye sonra ben seferberlik oluşturacağım. Bunların timingini tutturursanız aynı anda vurabilen bir counter rally'e sahip olacaksınız. Elbette başlangıçta zor olabilir ama biraz alıştırma ile saniyesi saniyesine vuran ölümcül bir ikili saldırı elde edeceksiniz. Bu Whiteout Survival için en güçlü taktiklerden biridir. Gelelim en büyük hataya. Birçoğunuz formasyonun sadece ana seferberliği açan kişiyi bağladığını düşünüyor. Hayır, bu yanlış. Belirlediğiniz o 40-40-20 oranı tüm katılımcıların askerleriyle dengelenmek zorundadır. Formasyonu tutturduk. Hadi saldırıyoruz diye içeriye 5 tane cesur atalım. Savunuyorsak da 5 tane Patrick dolduralım. Hayır, bu da yanlış. Neden üst üste 5 kahraman göndermiyoruz derseniz, işte o tur bazlı savaş matematiği burada devreye giriyor. Bir kahraman savaş boyunca yeteneğini en fazla 2 kere çalıştırabilir. Yani siz aynı yeteneğe sahip 3. ve 4. hatta 5. kahramanı gönderdiğinizde o kahramanlar hiçbir işe yaramayan hayaletlere dönüşür. Oyundaki her gen, yani nesil ilerlediğinde seferberlik açılanlar ve katılımcılar tamamen değişir. Hazırladığım tablolara bir bakalım. Gen 1'de tamamen saldırı odaklı, yani doğrudan oyuncuların fırınlarına saldırıyorsak oranımız 30-20-50'dir. Rally açanlar Geronimo, Molly ve Zimmaniken, katılımcılarımız Jesse, Seon, Jesser ve ikinci bir Jesse olur. Bakın 2 tane Jesse aldık, fazlasını değil. Ama işler Gen 3'te geldiğinde ölümcüleşir. Tamamen ofansif vuruşlarda oran 49-2-49'a döner. Geronimo, Mia ve Alonso sahneye çıkar. Bunun da sebebi Mia'nın yeteneğini tetiklemek için %2'lik bir mızrakçı alıp aslında 50-50 dediğimiz o korkunç formasyonun gücünü ortaya koymaktır. Böylece Mia %50 şansla tetiklenirse gerçekten yüksek hasarlar vurabiliriz. Gen 5'te ise Hector ve Gwen bambaşka stratejilerle başlar. Bu formasyon tabloları sizin temel rehberinizdir. Ama kural diye değişmez. Bir
gerçek yok. Deneyin ve daha iyilerini bulun. Ben size bu videoda temel matematiği öğret. Yani artık formasyonun ne olduğunu, formasyona nasıl katılmanız gerektiğini, hangi formasyon hangisine karşı kazanır öğrendiniz. Elbette bu veriler oluşması için yaptığımız tek şey daha fazla savaşmak ve birlikte savaş raporlarını okumaktı. Yani sen de kendin bir savaşa katıldığında gönderdiğin formasyon ve karşı formasyonu analiz ederek çıkarımlar yapabilirsin. Bir SVS savaşını kaybetmek bazen size parayla satın alamayacağınız büyük deneyimler getirebilir. Hatırlayın, bir önceki Güneş Ateşi Kalesi videomuzda doğru formasyon ve doğru kahramanın sadece tek bir savaş raporunu okuyarak nasıl oyunu değiştirdiğini görmüştük. Whiteout Survival gerçekten çok geniş bir oyun. Kalıpların arkasında kalmayın. Matematiği öğrenin. Oyunun temel yapısını öğrenin. Eyaletinizin en korkulan oyuncusu olun. Tamam, biliyorum. Tüm bir matematiği ve formasyonları, nesilleri konuştuk. Ama biliyorum ki şu anda ekran başınıza kafanıza dönen o kritik soruları duyabiliyorum. Discord'da, yayınlarda ya da Telegram üzerinden bu videoyu çekmeden önce birçok oyuncuya sorular aldım. Yani en çok merak ettiklerinizi, o savaşı kaybettiren detaylara hızlıca bir neşter vuran soruları yanıtlayalım. Birinci soru. Ela, ben seferberliği tablodaki gibi 49-2-49 açtım. Ama ittifakındakiler kafasına göre rastgele oranda askerler yolluyor. İlk 5 kahramanlığı ayarlamamız çok zor. Bunu nasıl düzeltebilirim? Cevap çok basit ballarım. Acımayacaksınız. Yanlış oran gördüğün ya da yanlış birliği bozan kim varsa seferberlikten çıkaracaksınız. Özellikle ilk 5 kahramanı ayarlarken seferberlikten insanları atmaktan çekinmeyin. O 5 kahramanı düzenli bir şekilde ayarladıktan sonra diğer katılımcıları organize etmek ve onların kahramanları daha kolay. Çünkü bunlar 5 kahramandan sonrası seslik olarak sayılmayacak. Peki soru şu. Biz bunları attık ve sürekli atarak ilk 5 kahramanı ayarladık. Bundan sonraki katılımcıların oranlarına, formasyonlara dikkat etmeyecek miyiz? Hayır, hepsine dikkat edeceğiz. Yani o rally 49-2-49 ise herkes öyle katılmak zorunda. Buna alıştırma yapın. İttifakınızı bu şekilde organize etmeye çalışın. Başlarda biraz zor olacak ama birkaç SVS sonrasında alıştıklarını göreceksiniz. Gelelim ikinci soruya. Peki, savunmada kuruluma aniden bir saldırı geliyorsa ben formasyonu nasıl ayarlayacağım? Bakın, seferberlik açarken oranları siz belirlersiniz. Ancak savunmadayken oyun tamamen sizin o an içeride barındırdığınız asker sayısına ve oranına bakar. Yani biz gittiğimiz formasyonlara ağırlık asker eğitmeye çalıştığımız için buradaki oranınız da bu olacaktır. Eğer içeride 180 mızrakçınız, %10 piyadeniz varsa dünyanın en iyi kahramanlarına da koysanız o savunma düşer. Ama savunma her zaman şehir içerisinde yani fırın içerisinde avantajlıdır. Birinin fırına saldırdığınızda çok güçlü bir balina oyuncu olmadığı sürece içerideki asker sayısı fazlaysa düşme olasılığı çok düşüktür. Yeter ki doğru kahramanları garnizonunuza tik açık bir şekilde bırakmayı unutmayın. Üçüncü soruya gelelim. Gönderecek doğru kahramanım yok. Mecburen 3. vicesi göndersem çok mu kötü olur? Evet, çok kötü olur. Yani etkisi az olur demiyorum bakın. Hiçbir etkisi olmaz diyorum. Tur bazlı sistemde o 3. kahraman tamamen bir hayalete dönüşür. Ne yapabilirsin bu konuda? İlk 5 kahraman ayarlandıktan sonra istersen resi gönderebilirsin. Çünkü 5. kahramandan sonra gelenler hiçbir faydası yok. Yani ondan sonrası o tur bazlı etkiye sayılmıyor. Böylece elinde olmayan ideal kahraman yoksa bile sonradan katılarak ralliye bunu telafi edebilirsin. Ama yani asla aynı yeteneği ilk 5 kahramanda 2'den fazla kullanıp bu savaşı çöpe atmayın. Baktığınızda bu soruların cevapları aslında oyunu okumakla ilgili. Siz matematiği anladığınız sürece eyalette karşınıza çıkacak her türlü kaosu yönetebilirsiniz. Elbette ortalığı karıştıranları tutmak bazen zor olabilir. Burada öğrenmemiz ve anlamamız gereken şey şu. Formasyonlar nedir? Oyunun tur bazlı sistemi nasıl çalışıyor? Ne yapsak işe yarar? Bugün aklınızdaki birçok soruya cevap buldunuz. Temelden bakacak olursak formasyonun ne olduğunu, neden formasyon kullandığımızı, Whiteout Survival'ın savaş sisteminin tur bazlısının nasıl çalıştığını, katılımcı kahramanların önemini ve hangi formasyonu yener Gen 5'e kadar bunların bütün rehberlerinin elinizde var. Yani ben size temelde Gen 5'e kadar yapabileceğiniz her şeyi özetledim. Eğer bu video gerçekten iyi bir beğeni alırsa ilerleyen genler içinde devam ederek seriye bir rehber yapabiliriz. Sizler de bu video hoşunuza gittiyse eyaletinize göndermeyi, paylaşmayı, videoyu beğendirmeyi unutmayın. Böylece herkes formasyonlardan haberdar olabilir. Hepimiz savaşları kazanabiliriz.
Gölgelerde saklanın, matematiğinizi yapın, düşmanın en zayıf anında o kılıcı indirin. Üzerinde konuştuğumuz tüm bu detaylı formasyon tablolarının linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum ve ayrıca yorumlara sabitliyorum. Tabii savaş alanına inmeden önce cephanenizi sağlam dizmek isterseniz bildirimin referansımla kayıt alıp avantajlardan yararlanmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve bu yeni tarzdan hoşlandıysanız o beğeni tuşunu parçalayarak bana destek olabilir. Kanala abone olun, bildirim çanını açın ki hiçbir hayati taktiği kaçırmayın. Bir sonraki savaşta düşman kapıya dayandığında görüşmek üzere ballarım. Kılıcınız keskin, gölgeler yoldaşınız olsun.